Çanakkale Savaşı, yalnız Osmanlı askerleri ile Enzek birlikleri arasında yaşanan bir mücadele değildi. Gelibolu Yarımadası'nda savaşan orduların içinde, dünyanın farklı köşelerinden getirilen askerler bulunuyordu. Britanya İmparatorluğu'nun Hint alt kıtasından gönderdiği birlikler, Fransız ordusunun Afrika'dan topladığı askerler ve farklı kolonilerden getirilen birlikler, bu savaşın görünmeyen yüzlerinden birini oluşturuyordu. Bu askerlerin çoğu, Anadolu'nun nerede olduğunu bile bilmeden cepheye gönderilmişti. Ancak onların mektupları ve günlükleri incelendiğinde, savaşın yalnız askeri değil, aynı zamanda ahlaki ve duygusal bir sorgulama yarattığı görülmektedir. Britanya ordusunun Hint birlikleri içinde görev yapan Müslüman askerler için Çanakkale cephesi özellikle karmaşık bir anlam taşıyordu. Çünkü karşılarında savaşmak zorunda kaldıkları Osmanlı Devleti, aynı zamanda İslam dünyasının halifeliğini temsil eden bir güç olarak görülüyordu. Bu durum, bazı askerlerin mektuplarında açıkça dile getirilmiştir. Hint Müslüman askerlerinden Sepoy Gulam Haydar, ailesine yazdığı bir mektupta şu ifadeyi kullanır: "Bizi denizin ötesine gönderdiler. Karşımızdaki askerlerin de Allah'a inandığını biliyorum." Bu cümle, savaşın yalnız askeri bir çatışma değil, aynı zamanda vicdani bir sorgulama yarattığını gösterir. Hint birlikleri içinde görev yapan bir başka asker olan Sepoy Abdülrahman, Gelibolu cephesinde bulunduğu sırada yazdığı mektupta Osmanlı askerleri için şu sözleri kullanır: "Türk askerleri korkusuzdur. Onlar toprağı için savaşır." Bu satırlar, karşı cephedeki askerin cesaretine duyulan saygıyı açıkça gösterir. Hint birlikleri arasında yer alan Gurkha askerlerinden Rifleman Kulbir Tapa, Gelibolu'daki çatışmalar sırasında yazdığı notlarda Osmanlı askerlerinin savunma gücünden bahseder. Tapa günlüğünde şöyle yazar: "Her tepenin arkasında Türkler yeniden ortaya çıkıyor." Bu ifade, Osmanlı savunmasının ne kadar dirençli olduğunu gösteren önemli tanıklıklardan biridir. Fransız ordusunun Afrika birlikleri içinde yer alan askerler de Gelibolu'da Osmanlı askerleriyle karşı karşıya gelmiştir. Fransız ordusunda görev yapan Batı Afrikalı askerlerin çoğu Senegal ve çevresindeki bölgelerden toplanmıştı. Bu birlikler Fransız askeri sisteminde Tirailleurs Sénégalais adıyla biliniyordu. Senegalli askerlerden biri olan Bakari Diallo, daha sonra yayımlanan hatıratında Gelibolu'daki savaşın kendisi üzerindeki etkisini şöyle anlatır: "Karşımızdaki askerler inatla direniyordu." Diallo'nun bu satırları, Osmanlı savunmasının sömürge birlikleri üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyar. Fransız birliklerinde görev yapan Kuzey Afrikalı askerlerden Abdelkader Ben Ahmet, günlüğünde Osmanlı askerleri için şu ifadeyi kullanmıştır: "Onlar topraklarını bırakmak istemiyor." Bu cümle, savaşın yerel halk için ne anlama geldiğini, dışarıdan gelen askerlerin de fark ettiğini gösterir. Fransız ordusunda görev yapan bir başka asker olan Jean Lemeur, Gelibolu'daki çatışmalar sırasında yazdığı mektupta şu satırları kaleme almıştır: "Türkler gece boyunca siperlerini terk etmez." Bu ifade, Osmanlı askerlerinin gece savunmasındaki disiplinine dair önemli bir gözlemdir. Sömürge askerlerinin mektuplarında dikkat çeken bir başka unsur ise savaşın nedenine dair sorulardır. Birçok asker, bu savaşın kendi hayatıyla nasıl bağlantılı olduğunu anlamakta zorlanmıştır. Hintli bir asker olan Sepoy Ahmet Khan, ailesine gönderdiği mektupta şöyle yazar: "Biz burada neden savaşıyoruz?" Bu soru, yalnız Ahmet Khan'a ait değildir. Benzer sorular, birçok sömürge askerin mektuplarında yer almaktadır. Çanakkale'de savaşan sömürge askerlerinin bazıları için Osmanlı askerleri yalnızca düşman değildi. Günlüklerde ve mektuplarda karşı cephedeki askerin cesareti ve direnci hakkında saygı ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadeler, savaşın propaganda anlatılarından farklı bir gerçeği ortaya koyar. Cephede karşı karşıya gelen askerler, çoğu zaman birbirlerini insan olarak görmüş ve saygı duymuştur. Bugün, Gelibolu'daki mezarlıklar incelendiğinde, Osmanlı askerlerinin mezarlarının yanı sıra Hintli, Senegalli ve Fransız askerlerin mezarları da görülebilir. Bu mezarlar,
savaşın gerçekten uluslararası bir karakter taşıdığını gösterir. Hint. Afrika ve Fransız birliklerinin mektupları incelendiğinde, Çanakkale Savaşı'nın yalnız askeri bir çatışma değil, aynı zamanda imparatorluk sisteminin bir sonucu olduğu görülmektedir. Bu askerlerin çoğu, kendi ülkelerinden binlerce kilometre uzakta, çoğu zaman savaşın nedenini tam olarak anlamadan mücadele etmiştir. Gelibolu'nun rüzgarı, yalnız Anadolu'dan gelen askerlerin değil, dünyanın farklı köşelerinden getirilen gençlerin de hikayelerini taşır. Bir Hintli asker, bir Senegalli asker, bir Fransız asker. Hepsi aynı tepelerde yürüdü ve çoğu o tepelerde kaldı.